Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bugün dediğim gibi sürpriz bir konuğum var. 32. güne hoş geldiniz. Emekli Albay Arif Doğan, eski Jandarma İstihbarat Grup Başkanı. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz JITEM çıkıyor. Kendi deyimiyle. JITEM'in kurucusu benim arkadaşlar diyor. 70'li yıllardan başlayarak Doğu ve Güneydoğu'da toplam 21 yıl görev yaptı. Bilfiil terörle savaştı. Kimine göre de yasa dışı bir yapılanma ile kendi terörünü yarattı. 78 kelle aldım dedi. Binlerce ruhsatsız silah dağıttım dedi. JITEM'in ve PKK ile mücadelenin kara kutusu. Adeta bir ölüm makinası. Ayrıca Ergenekon davasının da sanığı. Arif Doğan savcılara ifade vermeden konuşmadı ve ifadesini verdikten sonra konuşmak için ilk kez 32. günü seçti. Bana istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz çocuklar dedi. Faili meçhullardan PKK ile mücadeleye nerelerde yanlışlar yapıldı, nerelerde Yeşil'den Susurluk kazasına kadar her şeyi konuşacağız dedi. Ve en önemlisi şu kitabın yazarı. Bu kitabı konuşacağız. Mahkemeyi falan değil, bu kitabı konuşacağız. Sanıyorum ki bu akşam Türkiye o dönemde neler olduğunu biraz daha iyi anlayacak. Arif Bey, bir kere sorayım. Şu anda bir oksijene bağlısınız. Oksijen makinesiyle yaşıyorsunuz. Ne hastalığınız var? Ben öncelikle Mehmet Ali Bey vatandaşlarıma saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Belki ses tonumda teklemeler var. O da vücudumdaki oksijen noksanlığından. Böyle bir fırsatı da bana verdiğiniz için size ve emrinizdeki arkadaşlara da şükranlarımı arz ediyorum. Rahatsızlığım çok. Birinci rahatsızlığım kalp rahatsızlığı. Daha önceden bypass da geçirdim. Ondan sonra kalp ritimlerim bozuldu. Kalp kaslarım bozuldu. Ve en son çare kalbime lokal anesteziyle pil takıldı. Şimdi Şu anda pille yaşıyorum. Bu oksijene mecbur solunum gözlük takıyorsunuz neden? Gözlük. Ben çünkü size gözlüğünüzü çıkarabilir misiniz dedim. Hayır dediniz. Şimdi efendim şunun için benim sağ gözümde katarat gibi bir iz vardır, görünür zaten. O katarat değil. Çatışmada şarapnel parçasının girdiği noktadır o. Şu anda kornea tabakasının üzerinde duruyor. Onun için ışıktan rahatsız açık olunca parlıyor. 1980-95 arası hemen hemen o dönemlerde İstihbarat Grup Başkanı, Jandarma İstihbarat Grup Başkanı olarak Güneydoğu'da 21 yıl görev yaptınız. Bilfiil görev yaptınız. Komutan oldunuz. Fakat Arif Bey bir problemle karşı karşıya. Toplum da bende. Şimdi söyledikleriniz öylesine fantastik, öylesine dehşet verici ki inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. 10.000 kişilik bir sivil ordu kurdum diyorsunuz. Binlerce silah dağıttım diyorsunuz. 78 kelle aldım diyorsunuz. Ve bunları anlatıyorsunuz. Kimine göre siz bir delisiniz. Kimine göre atıyorsunuz. Dikkati üstünüze çekmek istiyorsunuz. Kimsiniz siz? Ben Mehmet Ali Bey, yolun yolcusu olarak yola çıkmış bir insan. Biliyorsunuz yollar asfalt da olur, çamur da olur, taş da olur. Ben Doğu Güneydoğu için kayalık yolu seçtim. Ve Doğu Güneydoğu'ya her insanın sevdiği kadar vatanımı, milletimi, bayrağımı, sancağımı, toprağımı ve ezan sesini sevdiğim için. Bunun için oradaydınız. Ve artı. Kitapta da olacak Sayın Mehmet Ali Bey. Karşılaştığım iki olay var. Yaşadım. Hayatımda. Benden başka da onu yaşayanın olduğunu zannetmiyorum.
Bir gün Zerdağ bölgesinde Ballıkaya, Bilikan, Nereye düşüyor? Cudi Dağları'dır. Cudi Dağları'nda. Bir ekibim vardı çatışmada. Ben de diğer ekibim... Asker bunlar. Evet, önce askerdi bunlar. O rütbem de benim o zaman yüzbaşıydı. Yıl Ben- 80. Kronolojik cetveli hatırlamıyorum. Peki. Beni bağışlayın. Yalnız geriye ne kadar giderseniz gidebilirsiniz. 90 yılında ben her türlü görevden donmaya geçtim. 95 değil. 90'da dondurdular sizi. Ben bir kısmında tayinen beni verdiler. Bir kısmını da ben donmaya geçtim. Peki şimdi Jitemle ilgili. Bakın. tamam. Şimdi ona tek tek geleceğim. Evet. Şimdi benim merak ettiklerimi çözelim, ondan sonra şey yapalım. Şimdi öyle bir izlenim var ki, bütün bunları konuşacağız tabii de, öyle izlenim var ki sanki siz kendinizi zorla mahkum ettirmek istiyormuşsunuz gibi. Kitabınızdaki şeylere bakıyorum. Anlatıyorsunuz. Onu yaptım, bunu ettim, jitemi kurdum, o adam öldürttük, öbürü şey yapıldı, Yeşil'e şunun şeyini yaptım. Yani zorla tutuklattırmak istiyormuşsunuz gibi kendinizi. Niye bunları anlatıyorsunuz? Şimdi Mehmet Ali Bey, içtenlikle söylüyorum. Ben hayatımda adam öldürtmek için bir defa emir verdim. Ama 78 kelle aldım diyorsunuz. Çatışmada 78 o bir çatışmadadır. Mehmet Ali Bey binlerce. Bırak Kime onu- çalışıyordunuz siz? Yani kimdi sizin patronunuz? Askerim ben. Ay, tamam asker bir süre Rütbeli sonra ama askerim ben. sonra diyorsunuz. Ama sivilim. Askerlik kisvetim sivil olduğu Ne zaman üniformayı çıkardınız? 1900 parça parça çıkardım ama. Canım, Ama bu parça esas- parça çıkmaz ki yani bir Hayır yok. ben askerden ayrıldım tamam dediğiniz zaman. 1998'de O emekli ayrı. oldum. Yani sivil olarak size görev mi verildi? Arkadaş git JITEM'i Tabii. kur. Tabii. Onları hepsini anlatayım. Kim? Hayır ben müsaade edin toplumun anlayacağı şekilde yavaş yavaş şey yapayım. Kim size bu görevi verdi? Genelkurmay Başkanı. Hayır. Kim? Şimdi jandarma teşkilatında ilk istihbarat birimi ihtiyacı. Çünkü arzu edilen seviyede Doğu Güneydoğu'daki PKK mücadelesinde istihbarat yoktu. Beni çağırdılar. Gel buraya. Sen dediler öyle bir birim kuracaksın ki Doğu Güneydoğu'da başarılı olsun. Yani öbürlerinde de başarı yok değil. Ama Mehmet Ali Bey Sizi arzu seçti. edilen seviye. Jandarma sizi seçti. Tabii beni seçtik. Jandarma komutanı kimdi o sizi seçen? Şimdi genel komutan Burhanettin Bigarlı'ydı. O seçti. Ondan mı konuştunuz? Ondan konuştum. Ondan sonra şeydi Fikret Oktay'dı. Adnan Doğu Paşa'mdı. Bunlar hep pırlanta gibi insanlar. Bunlar yüzbaşım gel bakalım sen Binbaşım. binbaşım gel bakalım sen şu istihbarata bir el at dedi. Jandarma istihbarat grup komutanlığını işte o zaman kurdum ben. Yani JITEM. Hayır. Neydi adı? Jandarma istihbarat grup komutanlığı. Tamam. Onun kanatlarından jandarma istihbarat ve terörle mücadele grup komutanlığını kurdum sonradan. İkisinin de komutanı benim. Tamam. O da JITEM dediğinizde o Jandarma istihbarat ve terörle mücadele grup komutanlığı JITEM. JITEM. Onu da siz kurdunuz. Evet, bunun karnından da Allah Allah. Peki hayır bir şey soracağım. JITEM'le öbürünün arasında ne fark var? birisi sadece istihbarat üretir, Asker. askerdir. JITEM. Onlar da askerdir. JITEM de asker. O JITEM de asker. O JITEM'de bir de bunun dışında Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nın kanatlarından çıkan timlerle kurulan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grubu JITEM'in karnından da
sivil unsur çıktı. Yani siz Hiç asker yok. şimdi özetleyeyim. Bir JITEM, bir jandarmanın istihbaratı var, size bağlı. Bir jandarmanın askerlerden kurulmuş olan İstihbarat şeyi var. JITEM var. JITEM var. Bir de o JITEM'den sonra siz o 10.000 kişiye kadar çıkan sivillerden oluşan bir yasa dışı bir şey kurdunuz. Efendim yasa dışı değil. Nerede bunun şeyi var mı? Yani Müsaade koyun diye bir ederseniz- emri var mı? Efendim müsaade eder misiniz? 10.000 kişiyi bir defa iletimde hata olmuş. Evet. 10.000 tane kayıtlı ajan ve muhbir kod adıyla var. Peki Ama bunlar göreve siz o sivil unsurlarla PKK grubuna karşı mücadele ediyoruz. peki Genelkurmay durmadan yok kardeşim böyle bir şey yok diye bağırdı, Diğeri bağırdı. doğru. Efendim, jandarma istihbarat İnanamıyorum. Emin olun yani bu söylediğinize inanamıyorum. müsaade eder misiniz? Ben askeri literatür içinde arz edeyim. Vatandaşın arzu edilen seviyede olaya hulul edememesi haklılar. Ben 40 senelik asker olarak bunu söylüyorum. 21 senelik Doğu Güneydoğu'da mücadele eden insan olarak söylüyorum. Bir çırpıda siz bunları anlayın demem mümkün değil. Efendim, Genelkurmay'ın beyanatı doğrudur. Haddime değildir. Benim üst birimlere oturup eleştirmek. Ama vatandaş anlasın diye zaten sorduğunuz için Sayın Mehmet Yani Ali cahiller açısından soruyorum ben. Hayır Cahiller efendim. adına Hayır efendim, soruyorum. Ya, cahil değil. bana fantastik bir şey geliyor yani. Binlerce insanı topluyorsunuz sivili. Toplamıyorum efendim. Nereden geliyor bunlar? Bunların hepsi iller bazında kayıtlıdır. Allah Türkiye genelindedir o 10.000 kişi. Bu istihbarat grup komutanlığını kurarken ben ajan ve muhbir ağını görev alanı Türkiye'nin geneli olduğu için yönetmenliğinde Hepsinden siz sorumlusunuz. hepsinde ben sorumluyum. zaten. Ama kalkıyor sizin komutanlarınız diyor ki atıyor diyor Arif Albay diyor. Hangi 10.000 kişiyle ilgili? Evet. Efendim 10.000 olmaz da 990 olur. 10.000 olmaz da Ha. 10.100 olur. Sayın Mehmet Ali Bey, o zaman size bir yardımcı bilgi olarak müsaade ederseniz sunayım. Jandarma Teşkilatı bir asayiş birimidir. Emniyet Genel Müdürlüğü de bir asayiş birimidir. Takdir edersiniz. Zaten siz de biliyorsunuz. Estağfurullah. İkisi nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na Evet. bağlı. Jandarmanın sorumluluk alanı, emniyetin sorumluluk alanı 3-4 mislidir. Yalan söylemeyin. Rakamsal olarak bilemiyorum ama fazladır. Ben 10.000 kişiyi tadat ediyorum. Benden sorumluluk alanı daha az olan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne lütfen kırmazlar sizi bir yazı yazın. Çünkü değeriniz başka Türk halkı içerisinde. Yazın deyin ki ajan ve muhbir kadronuz Türkiye genelinde kaç tanedir? Yani bütün bu 4-5 milyondur. 4-5 milyon insan Evet, istihbarat Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapmayın canım bu kadar. inanın bana Mehmet Ali Bey. İnanmıyorum bu kadar müthiş bir. Efendim yazın. Yazın Ve sorun. bunların başına da sizi getirdiler. Ya başına değil sayın Koordinasyonla. ben seçtim zaten. Ben bir birim kuruyorum. Tamam. Bu Bu bölümü 4-5 milyondan siz 4-5 milyondan Emniyet Müdürlüğü diyorum. evet onların Jandarma içinden değil. onun içinden bir Onlarla bölümü. benim ilgim yok. Şunun için Tamam. misal veriyorum. Jandarma Türkiye genelindeki illerden 10.000 tane ajan ve muhbir kaydı yapmış. Emniyet 4-5 milyon yapmış. Tamam. Ne görevleri vardı bunların? Görevleri tespit edilen Kişileri. PKK grubuyla ilgili Niye PKK diyorsunuz? Biz PKK diyoruz. ben Kürtçe'de bilirim. Siz Kürt müsünüz? Hayır, annem Kürttür, yarı yarıya. Bir tarafım Kürt, bir tarafım Türktür. Babam Avşar Bey'idir. Aşiretiz biz. Öbür taraftan da annem de Kürttür.
O zaman Kürt terminolojisini kullanıyorsunuz. PKK'de mi? He. Terminoloji derken ben o kadar akıllı değilim. Peki ben şeye gel. Siz şu emir verme şeyini. Bu insanlara siz ne diyorsunuz? İstihbarat bulduğunu bildireceksin. Bir de Grubu tamam. tespit ettiğim zaman izlenime geçiyoruz. Kaç kişilik grup? 110 kişilik grup. Kaç kişi JITEM unsurundan ölüm bölgesine girecek? JITEM taktiğiyle mücadele edecek ve Ölüm bölgesi neresi? ölüm bölgesi konu yapan grup olarak bulunan PKK'nın orta noktasıdır ölüm. Yani dağların Vadilerde vadilerde. zaten Peki bu JITEM'i nasıl yönlendiriyordunuz? Hadi bırakalım 10 bin kişi demeyelim de 999 kişi hayır diyelim. efendim o kadar zaten ben bir arada görmedim. Görmediniz. Peki nasıl, nereden emir veriyordunuz? Kendi bir telsiziniz mi vardı? Canlı İnternetten vermiyorsunuz herhalde. Canlı postadır. Twitter kullanmıyorsunuz. Yani Canlı postadır. güvercin yani adam gönderiyorsunuz şunu yap. Herkes birbirini tanımıyor ki. Kaç kişi öldürdü JITEM? Öldürdü derken çatışmada öldürülenler. Peki. Müsaade edin yani öldürme değil bakın. Biz orada PKK ile mücadele ediyoruz. Ama PKK'ya karşı en büyük başarıyı PKK'ya karşı JITEM kazanmıştır. Onun için JITEM'i ve Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı vatandaş nazarında veyahut da üst düzey icra organların kafasını bulandırarak JITEM değil, çok özür dilerim vatandaşlarımdan da öyle tabir ediliyordu. O dediğiniz ***'cilerdir. Evet. Yani bunun Ne anlamda? ya başı bozuk insanlar görmüyor musunuz? Oradan ceset çıkmış, oradan para kaçakçılığı yapmış, silah kaçakçılığı, eroin kaçakçılığına girmiş. Bunlar adını kendini JITEM'ciyim diyorlar ve olmadık pislikleri yapıyorlar. Nedeni bunlar PKK'nın adamları. JITEM'ci esas JITEM'ci değil ki bunlar. JITEM'in tek bir mücadele alanı vardır. İstihbarat gruplarıyla arazide çarpışmaktır. Çarpışmak. Metropole de girmez. Tamam. Siz tespit edildiği zaman bir PKK'lı Ben grup, tespit ediyorum. siz tespit ettiğiniz anda PKK'lı grup yürüyün diyorsunuz. Ve o arada Emri siz veriyorsunuz ama. tabii ki ben veriyorum. Yani bekleyip de komutanım burada 100 kişilik PKK grubu var. Ama hep öyle olmaz mı? Komutandan izin alınmaz mı? Şöyle bir çatışmaya gireceğim, şöyle bir şey yapacağım diye. Efendim. Ya ben askerden Bağışlayın. hiçbir şey anlamıyorum veyahut da siz beni manipüle ediyorsunuz. Hayır efendim. Ben size gerçekleri söylüyorum. Bakın öyle şeyler var. Yani asayiş komutanına da hesap vermiyorsunuz. Hesap vermiyor değilim. Asayiş komutanına diyorum ki komutanım şu alanda 120 kişilik PKK grubu tespit edildi. Müsaade ederseniz şu koordinattaki birlikler donmaya geçsin. Ne demek o? Donmaya geçsin. Yani Kıpırdamasın. kıpırdamasınlar. Bize bıraksınlar. Bize bıraksınlar, müdahale etmesinler. Çok fire verirler. İçinde azıllar var. Zaten orada icra organları da arzu edilen seviyede olmasa da bir başarı elde ediyor. Hemen kabul ediliyordu. Ediliyor ve koordinatlarla ilgili oradaki sorumlu komutana emir veriliyor. Siz o zaman askerin olanaklarını kullanıyorsunuz. Haberleşme olanaklarını Çok doğru. Elimde Ve o- benim telsiz telefon var. Bunun kriptosunun çözülmesi mümkün olmayan printer'ı var. Milyarda bir o şifreyi çözür. Şifreli gönderiyorum ben. Printer'la mesaj. Ve o kişiler de o şifreyi alıp çözüp harekete aynı geçiyorlar. cevabını veriyorlar bana. Çok fantastik geliyor bana bu hikaye. Nasıl? Vallahi çok fantastik geliyor. Efendim herkes ilk defa karşılaştığı için öyle geliyordur. Sayın Mehmet Ali Bey. Benim gibi tutup da 9-10 sene
Mevzilerde çarpışmamış ki. En son yediğim ben 3 mermi. Biri de kalbime geldi. Ben vatandaşıma neyi anlatayım? Kendimi acındırmak için konuşmuyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Yani işte ben de onu soruyorum. Yani kendinize dikkat çekmek için mi bu kadar Ne yapayım? Benim ihtiyacım yok ki. yok mu? Efendim ben Türkiye'de en iyi sporculardan biriyim. Biliyor musunuz? Ben milli futbolcu. Genç millide de oynadım, ordu millide de oynadım. 100 metreyi 11.3'te koşuyordum ben. Türkiye rekortmeniydim. Ama asker olduğum için 11.5'le Kendinizi feda ettiniz. İzmir'de bir Erdal diye İktisadi Ticari İlimler koşucusu benim yerime seçtiler. Çünkü ben subay olduğum için dediler ki sivilce. Ben milli takım seçmenlerine de gittim. Ve Türkiye 5.75 ile tek Evet. adım rekortmen. Şimdi gelelim şeye. Evet. Silahlar nereden geldi? Silah Dağıttığınız binlerce silah dağıttım diyorsunuz. Evet, doğru. Yani kitabınızda İşte- ayrıntılı olarak anlatıyorsunuz. Nereden geliyor bu? Asker mi veriyor bunu? tesvir ve anlatımda beni bağışlayın. Ben doğruya döneyim. Sizin için doğrular benim için doğru olmayabilir. Tabii Fikir- ikna olmaya çalışıyorum. Ben de onun için Evet. soruyorum. Fikirler muhteremdir, muteber olmayabilir. OHAL bölgesinde, OHAL'in ilanından sonra bazı şeylerde, yerleşim birimlerinde örneğin ne deniyordu onlara, mezralarda oturup da bir bölüyü, 2 bölüyü oraya angaje etmeye lüzum yok. Bizim de değerlendirmemizi alarak Sizin- diyorlardı ki bu insanları silahlandıralım. Nasıl? PKK basında Yani devletten geliyordu silah. devletten geliyor, senetle veriliyor. Siz bir yerde Bir de öğretmenlere biliyorsunuz çok eylem oldu. Okullar yakıldı. onlara da Öğretmenlere- verildi. Bu silahlar onlara da dağıtıldı. Ben devletten Hiç duymadığımız şeylerdi bunlar. duyamazsınız. Nasıl devlet diyecek ben silah aldım. Ondan sonra diyecekler ki bu devlet ne halt yediğini bilmiyor. Bizim Bunların kaydı var mı? olmaz olur mu? Yani size emir var mı? Elinizde gösterip bak kardeşim bana. O zaman dediler ki bak şurada şu emirle ben bunları yaptım, şu harekatı yaptım, şu hesabı verdim. Öyle bir şey yok. Olmaz olur. Bakın. Nerede var? Arşivde. Bağışlayın. Benim sözlerim senet ve evraktır. Hayır ama tek o senetten yola Efendim, çıkamazsınız. Baksınlar o halin arşivlerine. Bana veriyor 5000 tane Kaleşnikov. Benden senet alıyor vere. Para senedi. Hayır canım. Şu kadar Kalaşnikov aldım diye senet Aldım. aldım. Ne yapmak üzere? Kim mesela o zaman o halin vali? Dağıtılmak üzere. Dağıtılmak üzere halka şu kişilere. O hal teslim valisi aldım. mi veriyor bunu? O hal valiliği veriyor. Valisi değil, valiliği veriyor. Ben de alıyorum o Kaleşnikovları. Emir verdikleri yerleri biz çok daha iyi bildiğimiz için Oralara dağıt. dağıtırken de tek tek senet alıyoruz onlardan. Jandarmaya da, polis bölgesinde, polise de haber veriyoruz. Bakın, şuradaki adamlara verilen silahlar bunlardır. Haberiniz olsun. Ve arada bir de bunları Şu anda devlet biliyor mu nerede ne silah var? Doğu Güneydoğu'da. Evet. Tabii ki bilir devlet aciz. Daha çünkü o silahlar duruyor orada insanların Hangisi? elinde. Ha şöyle olmuş olabilir. Terör belki o bölgede azalmıştır. Geri Silah al. dağıtır. Hayır. 50 tane vermiştir. 20'ye düşürmüştür. Ben aldığım o tek senetleri toplu halde getirirdim o hale. Tek senedimi verin. Bak size 1000 tane silah senedi. Yani siz bir yerde evraklı. hani, Dağıtıcılık yapıyorum. hayır bir yerde yani şeyi benzetmeyi kusuruna bakmayın. Kovboy gibisiniz orada. Hani tek başına etrafında adamları olan, nerede gerekiyorsa oraya baskın yapan, nerede ne gerekiyorsa silah dağıtan bir insansınız. Beni bağışlayın.
Ben neyim biliyor musunuz? Sayın Mehmet Ali Bey. Aptalmışım. Evet evet. Aptalım zannediyordum. Aptalmışım. Neden? Bakın efendim. Ben yolun yolcusu olarak yola çıktığım zaman bağışlayın. Onu anlatamadım. Bestler bölgesinde ben bulunurken dedim ya Zerdağ bölgesinde Zerdağ Kürtçe'de zer altın demektir. Bestler bölgesi de dereler bölgesi. Herkes bestler dereler diyor ya dere dere olmuş oluyor. Best zaten Kürtçedir. Ben Kürtçe konuşurum. Kürtçe de anlarım. Dediler ki birisini yakaladık. Telsiz telefonla. Klip dolu bu. Milli Karakolu baskınında kaçırılan askerin nerede olduğunu biliyormuş. Öyle sevindim ki. Dedim hiç olmazsa çocuğu kurtarırız. Sayın Mehmet Ali Bey gittim. Adam kılavuzlukta yaptı. Tabii bir takım değerlendirme yaptık. Adam dedi bizi satacak mı acaba? Şey yapacak mı? Ben öncülere gönderdim. Duygulanıyorum. Bağışlayın. Böyle ölüm görmedim ben. Çocuğu boğazından ve koltuk altlarından zincirle bağlamışlar. Ağaca asmışlar. Kitabınızda var bu bölüm. Şimdi bakın ben kitapta nelerin olduğunu bilmiyorum. Çünkü gerçekten olayları hulul ederek anlattım. Olabilir. O sizi müthiş etkin. Tabii. Efendim ondan sonra Niye aptalım diyorsunuz? Niye kızgınsınız? Devlete kızgınsınız siz fena. şu iki şeyi müsaade ederseniz anlatayım. O sorunuza da cevap vereyim. Çocuğu ayaklarını yere paralel yapıyor. Anlatıyor çünkü adam. Yoruldukça ayakları alt tarafına yaptıkları ateş ve üzerine kurulan saca ne yapıyor? Ayaklar yapış. Neyse, evet. Hayır efendim gerçekleri öğrensinler. Ondan sonra çatır çatır yanıyor. İskeleti vardı. Aynen. Ve elimi koydum. O dereler bölgesinde haykırdım. Ey Mehmetçik dedim. Kanını yerde bırakırsam anamdan emdiğim sütler haram zehir kapatır. 15 gün sonra da Peçenek ve Yuvala köylerinden Midyat'ta PKK'nın zalimce bir baskını oldu. 30-35 tane çocuk öldürdü. Bu iki olay diyorsunuz beni... Orada bakın, orada da bir değişik olayla karşılaştım. 16-17 yaşlarında dünya güzeli bir Kürt kızı vardı. Karnı bir baktım yarılmış. Bir tane de çocuğa 5-6 tane fişek sıkılmış ölü orada. Bakıyorlar 7 aylıkmış. Karnında çocuğu adamı öldürdük, kadını öldürdükleri halde çocuk kıpırdıyormuş. Bu Bıçakla sizi... çıkarıpla Evet. açığa koyuyorlar, çocuk yaşıyor. İleride bu bize bir şey yapar diye takır takır da onu. Yani bu iki olay sizi Bakın, şey yapıyor. ondan sonra Anladım. kızın üzerine elimi koydum. Ey Kürt kızı yavrum dedim. Senin kanını bırakırsam anamdan emdiğim Kürt sütü haram olsun. Çünkü annem Kürttü. Bu söylediklerinize Mehmet el katmış. Bu komik bir şeyler diyor. Bu böyle şeyler olmaz diyor. Kimmiş bu Mehmet Elkatmış? Milletvekiliydi. Faili Meçhul Araştırma Komisyonu'nun başkanıydı. Bu aksaçlı olan, sakallı, Nevşehirli olan. Evet, evet. Benim hafızam o kadar geniş değil. Hı hı. Bana deli diyorlar ama çok özür dilerim şimdi. 72 milyona onun cevabını bir askerim vermişti. Ayıp olur, rütüye de. Anladım. Peki niye aptalım diyorsunuz? Evet. Pişman mısınız bütün bu dakika. yaptıklarınızı?
Ben 15 yıldır yatalağım. 15 yıldır ayaklarım çalışmıyor benim. Vücudumda rahatsızlık var. Anladım. Bende panik atak var, şekeri var, Bütün bunlardan dolayı ayağımda diyabetik nöropati var, yüksek tansiyon var, akciğerimin altında rahatsızlık var. Çünkü ödem, şu anda benim karnımda ödem. anladım. Ben hal böyleyken dağlarda 21 yıl çarpıştım. Tamam ama bunu Bu da devlet isteyerek. bana ne mükafat verdi biliyor musun? Ha, şimdi devlete kızgınlık geliyor. Hayır efendim. Müsaade eder misiniz? Sayın Mehmet Ali. Böyle. Ben hastane içindeki hapishanede parmaklıklar arkasında bekliyorum. Öbür taraftan da Habur'dan, Kandil'den gelen PKK'liler şehitlerin kanıyla sulanmış o topraklara basarak. Bu sizi O zaman ben öldüm Sayın Mehmet Ali Bey. onun için mi aptal diyorsunuz? kendinize? Tabii aptalım. Onlar oradan geçerken ben de tutuklandım. Bu aptallık değil mi? Ama siz tutuklanmak istediniz çünkü o kadar anlattınız Hayır ki. efendim, anlatmadım. Anlattın, her şeyi anlattınız yani. Ben şunu Efendim. yaptım, ben bunu yaptım, ben şunu ettim. Hani gelin beni tutuklayın dediniz. Ben hiçbir şey konuşmadan beni tutukladılar. Ben kimseye beyanat da vermedim bugüne kadar. Geldiler. Hatta 4-5 civarında solunum sisteminde rahatsızlık vardı. Oksijen bile kafi gelmiyordu. Balkonun kapısını açtım. Nefes alıyorum. Bir baktım polisler. Ben tahmin ettim. Dedim siz Arif Albay'ı mı arıyorsunuz? Evet. Gelin benim dedim. Evet. Evime geldi aradılar. Ve arkadan ben ne ifadem ne bilmem neyim olmadan beni alıp pijamalarımdan götürdüler. Götürüş o. Yalvardım. Evet. Bırakın elbise giymeyi. Bütün dünya beni pijamalı seyretti. Utanç verici Evet, bir şey. bu sizi. Peki bu şeye gelmek istiyorum ben. Cem Ersever JITEM'e dahil miydi? Hayır. Dahil değildi. JITEM mi öldürdü Cem Ersever'i? Bilmiyorum. Hı hı. İçtenlikle söylüyorum. Sadece Cem Ersever değil. Mahsune de vardı orada. Doktor olan çocuk. Hı. Ondan sonra Mustafa Deniz Cem vardı. Ersever'i tanıyor muydunuz? 7 sene benim emrimde çalıştı o. Emrinizde çalıştı. Mahsune de çalıştı. Peki ama mesela Mustafa Deniz de çalıştı. sizin söylediklerinizden niye kuşku duyuluyor diye şey yaptı. Dediniz ki Abdülkadir Aygan'ı öldürttüm dediniz. Adamın röportajları yayınlanıyor. Ben Abdülkadir Aygan'ı öldürdüm. Abdülkadir Aygan'ı ben İsviçre'de öldürttürdüm dedim. Ve hayatımda da bir tane kişiye emir verdim. O da Abdülkadir Aygan'a. Nedenini de söyleyeyim. Onu siz öldürttünüz. Emrini siz Doğrudur. verdiniz. Ben verdim. Ben yaptığımın bedeline katlanacak kadar mert bir insan. Bizim kulağımıza ne derler biliyor musunuz Mehmet Ali Bey? Erkek doğduğumuz vakit avşarlarda şerefsiz yaşamaktansa ey oğlum Arif şerefinden öl denir. Niye Aygan'a bu Evet. emri verdiniz? Ben Aygan'la hiç karşılaşmadım. Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nda Cem'in emrinde çalışmış. Ben görmedim. Ben o konularda mahiyetime çok inisiyatif ver. Ben her aldığı adamı görecek olursam, her aldığı adamı tetkik edecek olursam ben ona güvenmiyorum. Peki Arkadan Abdülkerim Kırca rahmetlik, Allah kanı kanı rahmet eylesin. İntihar etti biliyorsunuz. Güvercinlikte. Ayaklarda onun da benim gibi sakattı. Niye intihar etti biliyor musunuz? 2 gün önce bu Abdülkadir... durun Aygan'ı bitirelim de ondan sonra gelelim. İşte Aygan'a geliyorum. Aha. 2 gün önce intihar etmeden arkadan da
Bu beyanatı verince ben de dedim ki şu gruptan adamlara gidin öldürün bu adamı. O kadar. O kadar. Benim albayımı intihar edecek duruma getiren adamı benim önceden haberim olsaydı önüne geçerdim. Çünkü ben rahatsız olduğum için. İnanın bana şu anda burada bulunmamın ana nedeni Sayın Mehmet Ali Bey sizin gibi değerli bir insanı kırmamak için. İkincisi halkın gerçekleri. Görsün diye. Son görevimi yapıyorum. Apo'nun Hamza koruması olan Hamza benim arkadaşımdı diyorsunuz. Çok doğru. Onu kullandınız siz. Kullanmadım. Kendi kendine gitti görev yaptı. Çünkü bu benim dostumdu. Bu benim Yani arkadaşımdı. Apo'nun yanındaki baş korumalarından biri Baş koruma değil, korumalarından biri sizin çok yakın arkadaşımdı. Ve arkadan da öldürüldü zaten bu çocuk. Ha, zaman yetmez demem onun için. Peki Yeşil'e geliyorum. Yeşil sizin emrinizde olan bir insan mıydı? 2 sene çalıştı. 2 sene çalıştı. Sonra Evet. kimin emrine girdi? Şimdi bakın efendim şöyle arz edeyim. Ben Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı Eruk Şemdinli baskınlarıyla birlikte bölgede kurduğum vakit Tunceli bölgesinde Şide Kovancılara kurdum. Jandarma İstihbarat Grubu'nun timini çünkü Kovancılar zaten oraları çok iyi bilirsiniz. Evet biliyorum. 4 yol çatıdır. Bir yol Bingöl'e gider. Bir yol Tunceli'ye gider. Bir yol Elazığ'a gider. Bir yol da Palu'ya iner. Yakın hemen 3-4 kilometre dere yatağında Palu vardır. Onun için timi orada şey yaptım. Ve ben timleri Yeşil tabii- orada mı geldi? O zaman hayır gelmedi orada. O zaman bana tim komutanı dedi ki Sayın Komutanım bölgemizde şöyle bir insan ve devletin adamı olduğunu söylüyor. İstihbaratta kargaşa oluyor. Yeşil bu. Kargaşayı yapan Yeşil. Ben o zaman haber gönderdim gelsin görüşelim. 2 yıl size çalıştı. Açtım telefonu geldi. Dedim ki oğlum bir zibillikte bir horoz olur. 2 horoz olursa birisinin ibiğini keserler. Ben sana diyorum. Senin ibiğini kesmek için de demiyorum. Sen burada istihbarat mı yapacaksın? Bu bölgenin sorumlusu benim. Patron benim bana yapıyor. Ben patronum. Sen patronsan ben sana hizmet vereyim. Ben patronum. Ve JITEM'e bağlı çalışıyordu. Hayır CİTEM değil. O Asker ve sivillerden Jandarma İstihbarat Grup kime Komutanlığı- bağlıydı o? Yeşil kime bağlıydı? Yeşili Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nın maaşlı elemanıydı 2 sene. Estağfurullah, JITEM bütün- bitti mi artık? Tü- Sizin kurduğunuz JITEM bitti mi? Hayır. Hala var. Hala var. Kod adlarıyla kayıtlıdır. Arşivi vardır bunun. Yenilemeler yapılır. Başında kim var şimdi? Başında ben varım. Ha siz şu anda JITEM'in kurucusu komutanıyım ben. ay yine. tamam şu anda Gayri resmi. ay tamam halen şu anda JITEM var diyorsunuz. Çalışıyor diyorsunuz. Hayır. Ben onu soruyorum. JITEM Dolmada. ha bitti mi diyorum. Dolmada Ha ne yapıyor? Oturup bekliyorlar. oturup bekliyorlar. Emir bekliyorlar. Kimden bekliyorlar? Eğer Doğu, Güneydoğu'da ihtiyaç olursa aynı sistemden bana da söylerlerse veya ben halefimi seçeceğim ona da söylerse Bismillah deyip alana girir. Sizin herhalde artık kalkıp da oraya gidip JITEM'i yönlendirecek şeyiniz yok, durumunuz Var. yok. Niye var yok? Siz Türkiye'yi yönlendiriyorsunuz oturduğunuz yerde. Müsaade edin de ben de JITEM'i oturarak yönlendireyim. Evet. Sayın Şimdi Mehmet Ali demek Bey. şu anda başında kimse yok mu yani? Efendim bunu Anlayamıyorum. toplu bir birim olarak düşünmeyin. Her yeri Bana çok komplike geldi. Sayın Mehmet Ali Bey. Çete gibi bir şey o zaman. bu. Estağfurullah çetesi ya. Ne demek yani? Herkes örgüt yaptı, terör grubu yaptı. Şimdi siz de çete yaptınız. onu. Hayır yani ona benziyor ne bileyim ben. Niye Yani ona benziyor? oturduğu yerde başı belli değil.
Sonu Olur belli mu değil. efendim? Başının belli olmamasını nereden çıkardınız onu Peki anlamadım. jandarma komutanı şimdi düdüğü çalsa bunlar hemen harekete geçerler mi? Jandarma komutanı niye çağıracak? Biri çağıracak beyefendi. Bunlar yani böyle başıboş şey olmaz ki. Adamların başı da bağlanmış, bağlanmış. Hepsi olduğu yerde JITEM'in adamı olduğunu kod adından biliyor. Çünkü yenilenmeler arşiv sorumlusuyla yapıyor. Bakın 22 yaşla 30 yaş arasında görev yapıyor. Eğer ki Ha buradan gelenlere niye şey yapmadı o zaman? Bunlar eğer böyleyse müdahale etmedi mi? niye müdahale etmediler? Ben yoktum. Ha siz ya yoktunuz. Ben demir parmaklıklar arkasındaydım. Siz hadi deseniz olacak mı? En azından 20 bin kişiyi öldürttürürdüm orada. Kaç kişiyi öldürttünüz? Hadi şimdi söyleyin. Çünkü Ben öldürtmedim. emir verdiniz. Çatışmada ben de girdim. Faili meçhullarda kaç kişide imzanız var? Hiçbirinde imzam yoktur. Ama daha önce öldürtürüm dediniz. Yani Çatışmalara öldürdüm Sayın Mehmet Ali Bey. Yani bunu... şu adamları istemiyorum. Hayır. Bunlar para yardımı yapıyor. Onlar Efendim, gitsin. bana ne onlardan? Benim JITEM olarak görevim hiçbiriyle ilgisi yok. Benim görevim PKK gruplarını tespit edip ölüm bölgelerine girerek teoriden pratiğe değil, pratikten teoriye geçmiş JITEM unsurlarıyla o grupla mücadele. Bunlar yetmedi. Bir de Hizbullah'ı kurdunuz. O Hizbullah değil, kontur Hizbullah. Kontür Hizbullah'ı kurdunuz. Evet. Yani böyle Bunlar yetmedi değil, bunlar yetti. spektaküler bir Bunlar şey. yetti. Ama ben ayrıldıktan sonra Süpermen gibisiniz. estağfurullah, ben Arif Doğan'ım. Bugüne kadar da hiç Canım kimseyle o kadar da mütevazi olmuş. Siz yani, baksanıza neler yaptınız, Sayın neler Mehmet Ali Bey, anlatıyorsunuz yani. lütfen. Bak sayın diyorum size ve gerçeği söylüyorum. Benden yalan alamazsınız. Domuz bağını Hizbullah kontraya siz mi öğrettiniz? Hayır, yok. O onların buldukları bir şey. Ben bilmiyorum zaten. Benim kurduğum Hizbullah böyle değil ki. Kontur Hizbullah. Hizbullah'a farkı ne? Hizbullah- Farkı ne? Hizbullah yoktu ki o zaman ben kurduğumda. Hmm. Kontur Hizbullah kurmamın nedeni şuydu. Tabii biz özür dilerim. Yoruldunuz. Bir 10 dakika ara verebilir miyiz? Yaptım. Çarpıntı oldu kalbimde biraz. Oy. Bir su içmek ister misiniz? Yok. Şeyde. Bir ilacınız var mı? Vereyim. Hayır, o ilacım zaten aldım var. Biraz heyecanlanıyorum galiba. Çünkü Şu anda kaç yaşındasınız? 67 yaşındayım. Çok diri görünüyorsunuz gayet. Efendim diri ne olur? Her tarafım çürümüş. Diz kapağımdan aşağı benim kas yok. Siz Veli oğlunu adamımdı diyorsunuz. Tabii tanıyorum, ben Hüseyin Beloğlu'nu iyi tanırım. Beykoz'da öldürüldü. Kavacık'ta. Kavacık'ta evet. Öldürüldü değil, orada çatışmada gösterildi. Daha önce mi öldürülmüştü? Daha önce öldürülmüştür. Hayatta pabuç bırakmaz orada. Pencereden ateş edecek. Niye yapsın böyle bir şey? Yani Ben bilmiyorum. Yani orada öldürüp oraya getirip bu kadar zor bir işin içinde şey yapsın. Sayın Mehmet Ali Bey, ne kadar geçti bu olaydan? Kaç yıl oldu? Ben kronolojik 11 yıl. cetvel 11. 15 yıl, 11 yıldır devlet bunu çözemedi mi? Hükümetler bunu çözemedi mi? Niye Velioğlu'nu getirip oraya atmışlar da çatışma yapmışlar? Şeye baktığım zaman, bu anlattıklarınıza baktığım zaman Pamukoğlu komutan. Evet. Osman Pamukoğlu'nun söylediklerini siz yapmışsınız o. Çünkü diyordu ki biz bu ancak gerilla savaşıyla bu iş hallolur falan diyordu. Nizami birliklerle bu iş mücadele götürülmez diyordu. Siz onun Hayır efendim. onun şeyini yapmışsınız. Onun Hayır teorisini efendim. uyguladınız. Ben kimsenin Emrinde aklında hareket etmem. Ben Arif Doğan'ım. Yaptığımın da hesabını veririm ben.
Pamukoğlu, Hayır efendim. niye Pamukoğlu da çok bu Onlar, işlerden onlar Pamukoğlu da anlamıyor mu? öbür Gayet tarafta iyi anlıyor. albay arkadaşım da anlatabiliyor muyum? Kendine münhasır insanlardır. Burada kişiyle ilgili yorum yapmam. Yok hayır, ben kişiyle şey yapmıyorum Ben da. kimsenin dediğini de yapmam. Ama bir de komutanınız var. Kim? Komutanınız var. Jandarmanın başında da jandarmanın başındaki komutan git de PKK'yı takip et. Takır takır çatış. Kim kime der öldür. Ama bana diyor ki bölgede bir tehlike var Arif Doğan. Bu tehlikeyle ilgili tertip ve tedbirlerini al. Tehlike ne? PKK. aslında komutan diye saydığınız herkes öldürüldü. Eşref Bitlis öldürüldü. Hulusi Sayın öldürüldü. Kazım Çillioğlu öldürüldü. Size yaptıklarınıza tanıklık edecek komutan kalmadı. Nasıl yaptıklarımı? Bütün bu faaliyetlerinizi. Evet. Değil ben mi? kimseden şahitlik yapmasını istemiyorum. Ben size Doğru. doğruyu konuşuyorum. Benim şahide ihtiyacım var. Bu isimleri kim öldürdü sizce? Eşref Bitlis'i, Hüseyin, Hulusi Sayın'ı. Yani şimdi özür dilerim de Sayın Mehmet Ali Bey, sorduğunuz sorularda verdiğim cevaplardan tatmin oldunuz mu? Mesela şimdi generallere geçtiniz. Başka bir şey. Evet. Siz yani en sonunda ben soruyorum. Siz Ben bir de yanıt anlatıyorum. veriyorsunuz tabii. Yani Evet. bu sizin gerçeğiniz. Seyircimiz bunu ne kadarını kabul ediyor, ne kadarını inandırıcı onu bilemem tabii. O zaman Ama seyircimiz var ya, dünyanın en iyi seyircisidir. Oturur değerlendirmeyi. değerlendirir onlar. Ama belki bir günde kabul etmez de ben 21 senede benden daha gelsin demiyorum. Ben tarihim. Ben öldükten sonra da değerlendir. Bunu yapalım isterseniz. Sevgili seyirciler, bir anket gibi bir şey yapalım. Şimdi aşağıda bizim internet sitemizin adresini göreceksiniz. Bize lütfen yazın. Arif Doğan'ın söylediklerine inandınız mı, inanmadınız mı? Bunu önümüzdeki günlerde bu saatten itibaren, yani şu programdan sonra yarın da verebilirsiniz, öbür gün de verebilirsiniz. Böylece bir test yapmış oluruz. Ama benim üstünde durduğum bir başka bir şey var orada. Siz diyorsunuz ki istihbarat örgütleri. Mesela merak ediyorum, gene bunu bildiğinizi sanıyorum. Hiram Abbas'ı kim öldürdü mesela? Biliyor musunuz? Şimdi Sayın Mehmet Ali Bey, biraz önce vatandaşa çağrı yaptınız. Ben size söyleyeyim mi? Gelen cevaplar %80 menfi olacak. Niye? Niye biliyor musun? Bizim dürüst ve namuslu vatandaşımız ben bir şeye bulaşmayayım der, oturur dururlar. Ha. Ama PKK'nin güdümünde olan şu anda mecliste 21 kişi merkez komitesinde görevli olan adamlar yazıttır Kürtçülere. Hiç merak etmeyin. Allah Allah. Efendim, ben dedim size 2 defa öldüm. Birincisinde bu Ahmet Türk'ündür, Hatip Dicle'dir. Orhan Doğan'dır. Leyla Zani'dir, Sırrı Sakik'tir. Vesaire vesaire. Onlar son defa meclise girdikleri zaman da öldü. Ama halk seçiyor onları da. Yani Halk seçmiyor. halk seçiyor. PKK seçiyor. Oyla geliyorlar. Yani Efendim PKK'nın oyuyla geliyorlar. yani Lütfen. Bakın siz 4 milyon En kişi de az- PKK'li olamaz ki, yapmayın yani. 4 beni milyon bağışlayın. Şu anda Güneydoğu'da 5 milyon PKK'li var. 5 milyon. O 5 zaman biz milyon. Battık tabii. Yani Efendim, ben şimdi Güneydoğu'ya davet etsinler, giderim. Yine giderim, merak etmeyin. Mehmetçik ölmesin diye giderim. Orada gerçekten vatanını, milletini
toprağını, bayrağını seven Kürt halkı için gider. Kürt halkıyla PKK'yı birbirine lütfen Ayırmak gerekiyor Evet. gayet tabii. Ve arkadan biz Peki bu durumda PKK bitmez mi artık? PKK'yı bitmez, biz bitirmiyoruz. Bitirmiyor. Her gün doğuruyoruz. Biz yazıp çiziyoruz. Nasıl olur? Bütün dünyaya reklamını yapıyoruz. Mehmet Ali Bey, siz bunun daha önce yorumunu da getirdiniz. Lütfen. Ben biliyorum. Yani bu kadar bahsetmeye PKK'den lüzum var mıydı? Yani Bütün dünyaya reklam ettik. bahsetmeden ne yapacağınız? Yani adam öldürüyor, Efendim. suikastler yapıyor, o kadar insanları ayaklandırıyor. Efendim. Mehmet Görmezden Ali Bey, mi gelecek? Görmezden gelsin demiyorum. Siz de medyayı suçlamayın Allah aşkına. Estağfurullah, ne suçlarım? Herkes suçluyor medyayı. Onu her fatura medyaya Benim çıkıyor. görsel ve yazısal basınla herhangi bir sorunum yoktur. Onlar da görevini yapıyor, ben de görevimi yapıyorum. Zaten suçlasam en değerli insanlardan biri olarak sizin yanınıza gelip duracak takatım yok. Estağfurullah. Zaten Yataktan kalktım geldim. kitabınızda Mehmet Ali de gidip geliyordu diyerekten bahsediyorsunuz zaten. 117. sayfada. Efendim açın göster. Özür dilerim. 117. Arif Bey, ben boş yere söyler miyim böyle bir şeyi? Düşünebiliyor musunuz? Okuyorum. Evet. Bu arkadaş Hamza'dan bahsediyorsunuz. Evet. İşte Öcalan'ı Şam'da öldüreceğim dedi. Ben, deli misin? Seni öldürürler dedim. Bu can feda olsun dedi. Hatta o aralar Hürriyet Gazetesi'nde Öcalan'ın resimleri yayınlanıyordu. Doğrudur. Mehmet Ali Birant da gidip geliyordu. Tamam, bunu söylüyorum ben. Gitmediniz mi? Ha gittim canım, niye? Ben Mehmet Ali Bey Saklanacak bir hainlik şey. mi yapıyor dedim. Casusluk mu yapıyor dedim. Vatanı mı satıyor dedim. Ben gidip gelmenizi söylemem suç mu? Bu utanacak bir şey de değil. Yok hayır, böyle bir Siz, şey siz değil. basın unsurusunuz. Ama Medyacısınız. devlete kızgınlığınız çok. Hangi devlete? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kızgınsınız. Bütün tutumunuz onu gösteriyor. Gerekeni yapmadığından dolayı, size Mehmet Ali gerekeni Bey. yapmadığından dolayı. Benim bağışlayın. Bir şey size anlatayım. Ondan sonra cevabını siz verin. Ağanın bir tanesi hapisteymiş. Hapisten tahliye oluyor. Marabada diyor ki ulan bu adama söyleyeyim belki benim hiç şey görmemişti, affedersiniz. Yün yatak, yün yorgan görmemiştir. Bir de tüy yastığı var. Onları isteyin belki verir. Ağam yatağı, yorganı, yastığı almayacaksın mı? Vallahi yeğenim diyor. Bizim mahallede 2 tane kalmış. O da halledeyim geleyim diyor. Gaz. Emrin olur ağam diyor. Adam tahliye oluyor gidiyor. 1 gün, 5 gün, 5 sene geçiyor. Ağa gelmiyor. Onun üzerine bizim maraba tahliye oluyor. Gideyim diyor, şu namussuza söyleyeyim diyor. Yatak yorgandan bahsedin, belki bana bir iş verir diyor. Gidiyor. Ağam diyor, durum böyle böyle. Niye gelmedin diyor. Vallahi yeğenim nasıl geleyim diyor. Ben diyor hapse gittiğim zaman 8 tane burada öldürmüştüm, 2 kişi kalmıştı. Ya Türkiye'nin diyor %60'ı olmuş. Ben kimi öldürüm de geleyim diyor. Bak Kıssadan hisse. 30 senedir devlet var. Ben sağcı değilim. Hı. Solcu da değilim. Komünist de değilim, faşist de değilim. Alevi de değilim, Sunni de değilim. Bunlarda hiç ayrım yapmayan bir insan. Beni Alevilerle yüz yüze getirdiler. Şimdi de Kürtlerle getiriyorlar. Ben Kürtleri ne getiriyor? Ben gitmişim orada 21 sene. Onları PKK öldürmesin diye can siperhane mücadele ettim. Ama söylediklerinize göre her ikisini de kullandınız. Neyi kullandım? Yani Hizbullah'ı da kullandınız. Kullanmadım. Kullanma tabiri biraz bağışlayın. Mehmet Ali Size de kötü geliyor. ağır oluyor. Kötü geliyor. Bakın o tarihlerde onun cevabı kalmıştı. İsterseniz generallere de geç.
Şimdi o tarihlerde PKK çalışmaları vardı. Cephe çalışmaları. Yani RNGK, NT'ye, Neteme Gele Kürdistan'ı Kürtçe. Onları başlatmıştı. Yani şimdiki şeyle onun hiç farkı yok. Meclisteki parti var ya, onun aynısı. BDP, NT'ye, Ne Neteme olursa Gele... olsun ama o parti halkın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verdikleri oylarla isteklerinden kurulmuş olan bir parti. Yani bunu Arif Bey bunu nasıl şey yapabiliriz? Neyse benim vaktim doluyor. Onun için ben size asıl şeyi sormak istiyorum. En önemli nokta, bu kadar konuşuyorsunuz. Aslında istihbaratçılar konuşmaz. Doğrudur. İstihbaratçılar susar. Siz konuşuyorsunuz. Nereye konuştum? Hayır yani genel olarak Ben neler yaptıklarınızı... Konuştuğum 2 yer vardır. Hiç kimseyle röportajım yoktur. Hayır röportajdan demiyorum ama her yerde Gittim. Hayır efendim. çıkıyor. Gazetelerde çıkıyor. Gazetelerde çıkıyor, gidip savcılığa verdiğim ifadelerden, mahkemeye verdiğim ifadelerden alıyorlar. Ben 3 gün Beşiktaş'taki savcılara ifade verdim. Bir, bu şeye atılan bantlarla ilgili, ikincisi de kontur faaliyetlerle ilgili 6. ağır cezanın talimatı gereği avukatımla beraber ifademi verdim. Arkadan da 3 gün mahkemeye ifade verdim. Anladım. Bir yere mesaj vermiyorum diyorsunuz. Bu dediklerimle Evet. hiç kimseye mesaj vermiyorum. Perdeleme yapmıyorum çünkü el katmış diyor ki perdeleme yapıyor. Asıl başka şeyleri kapatmak için diyor. Neleri olduğunu bilmiyorum Şimdi tabii. Sayın Mehmet Ali Bey, benim için en değerli insan bazı konularda bilmediğini bilendir. Öyle el katmış, ondan sonra taş katmış, bilmem neler, oturup da bilmediği şeyleri konuşmasınlar. Anlatabildim mi? Aha ben buradayım. Ben citemem. Ve bu vatan ve millet için ben kendimi verdim. Çocuklarıma babalık yapamadım ben. Ne kadar acı değil mi? Benim bir kızımın doğumu Mardin Kızıltepe'dir. El katmış dinletsin. İlkokula Adıyaman Gölbaşı'nda başladı. Siirt Batman'da devam etti. Ortaokulu da Urfa Viranşehir'de, devamı da Ankara Yücetepe Ortaokulu Lisesi'nde. Dünyada, Türkiye'de böyle bir tayin var mı? Çocuklarınız sizi tanıyor muydu? Çünkü çok da çocuklarınız sizi tanıyor muydu? Çok özür dilerim. Beni duygulandırmayın. Bana bir gün büyük kızım ne dedi biliyor musun? Bu amca kim anne dedi. Biliyor musun? Hayır. Çocuğum beni görememiş günlerce, aylarca, yıllar. Ben onun için aptalım dedi. Ama o dönemde devlet size anlayış gösterdi. Herhalde Ne yapmışım ki anlayış gösterdi bana devlet? görevinizi yapmıştı. Görevinizi yaptırmış. Görevi herkes de yapıyordu. En iyileri bu şeyde başbakanların içinde Çiller miydi? O en sert şeyini yapan yaklaşımıyla. Yorum yok efendim. Siyasi irade içerisinde De beni şeyiniz yok. bağışlayın. Son sorum, bu kadar dediğim gibi bu kadar açıkça anlattınız, kitabınızda yazdınız. Hapse girmekten korkmuyor musunuz? Yoksa hapse girmek istiyor musunuz? Sayın Mehmet Ali Bey, ben değil ki hapisten, ölümden bile korkmuyorum. Çünkü ben 2 defa öldüm. Ne yapacaksa yapsınlar, hiç umurumda değil. Evet. Ne olacak? Bana 500 senemi verecekler, versinler. O zamana kadar yaşarsam Allah razı olsun. O suçu da çekerim. En son şeyi sormak istiyorum. Bu Arz edebildin mi? Cevabı oluyor aldım, mu? aldım.
Şeyleri şimdi yavaş yavaş öldürülen sivillerin toplu mezarları çıkıyor. Orada 20 kişi, burada 10 kişi. En son Mutki'de çıktı. Bu insanları Öldürülen siviller değil onlar. O zaman arkadaşlar arzu edilen seviyede anlatamıyorlar. Veyahut da orada görev yapmışlardan birisi çıkıp da bu olay böyledir değil mi? Ben söyleyeyim. kimin kemikleri sizce? Şimdi efendim PKK'lilerindir o. Onların hepsi PKK'li mi? PKK'li onlar. PKK'lı onlar. Tabii canım. Toplu mezarlara gömüldü. Siz mi yaptınız? Biz yapmadık. Oradaki görevli birimler yapmıştır. Olur mu öyle? Devlet yani. Tabii ki devlet gömdü. Tek tek mezar mı yapıp mezar taşı mı koyacaklar? Sizin hiç toplu mezarınız yok mu? Hayır. Mehmet Ali Bey. Sayın Mehmet Ali Bey. Ben size arz ediyorum. Öldürdüklerinizi ne yapıyordunuz? Ben çatışmayla mücadele ettim. PKK ile. Bu Abdülkadir Aygan hariç bütün milletim de duysun. Ben ne birini öldürün diye emir verdim ne de birine sıktım. Sizi şerefimle teyit ederim. Peki alınan 78 kelle nerede? 78 kelle çatışmadaydı. Onu yanlış yapıyorlar. Belki de o 80 kelle çatışmada PKK'li öldürüldü. Peki onları çatışmada ölenleri nereye koyuyordunuz? Toplu halde mezara mı koyuyordunuz? Ben Operatif İstihbarat Birliği'yim. Oranın sorumlu birlik komutanları vardır. Ben çatışmayı bitiririm. O alandan çekilirim. Tamam, görev tamamlanmıştır. Anlatabildim mi? Grup dağılmıştır. Yani siz öldürüp çıkıyordunuz şeyden. Öldürüp değil, yani çatışmada. Ama Tabii, ölüyorlar yani çatışmada. Tabii ki çatışmada. Öldürme başka şey, ölme başka şey. Peki çatışmada kazara ölenler olduğu zaman orada kalıyorlardı. Siz Kazan çekilip olmaz gidiyordunuz. ki kimse. Kazan olur Hayır, mu? siz keklik avı diyorsunuz buna. Hayır efendim, keklik avı niye diyeyim? Hayvan mı karşıdakiler de insan? Olur mu öyle şey? Kandırılmış insanlarla dolu. Ne diyorsunuz, onlar sizin için kandırılmış insanlar? Tabii ya. Ben orada kitapta vardır, otopsi raporu vardır. 16 yaşındaki çocuk sünnetsiz. Ben kimseyi kınamıyorum. Mezhebi de ayrı olabilir, dini de ayrı olabilir. Arif Bey, çok çok teşekkür ederim. Emin olun anlattıklarınız hala bana dehşet verici, çok fantastik. İnanması zorluyor. Yani ben böyle bir dünyayı bilmediğim, ama siz diyorsunuz ki sen bana güven kardeşim. Sen bana inan, ben doğruyu söylüyorum diyorsunuz. Sevgili seyirciler, ben de size soruyorum. İnandınız mı? Arif Doğan'ın söylediklerine e-mailinizi gönderin, e-maillerinizi bekliyorum. Ve emin olun son derece önemli şeyler anlattı Arif Doğan. Son derece önemli Ve şeyler anlattı. anlattıklarımın arkasındayım. Ve anlattıklarımın arkasındayım. Arkasındayım. Vatandaşlarımı çok seviyorum. Ben ölecek de olsam geldim buraya çıktım. Canlı olarak beni seyretsinler diye. Hatırlatın da ben ölüyüm. Şu anda nefesi bile zor alıyorum. Oksijen bile artık kafi gelmez. Karnımda ödem oluştu, ayaklarımda ödem. Kimsenin bana acıması için de böyle söylemiyorum. Dikkati çekmek için de bunu Değil, yapıyorum diyorsun. benim Anladım. ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Ben gençliğimi de yaşadım. Orta yaşımı da yaşadım. Ama aptallığıma doymayın. Herkes gibi masa başında görev yapacağıma dağlara çıktım. Arif Bey, herkesin bazı hataları, aptallıkları oluyor dünyada. Bu Benimki sizin- hata değil, aptallıktı. Estağfurullah. Abdalım zannediyordum da, ben abdalım zannediyordum. Abdal zannediyordunuz, Evet, aptal oldunuz. aptal oldum. Çok Çünkü çok teşekkürler Arif Bey. aptal olmasaydım orada buradan geçenler, PKK'liler geçerken ben de hapishanede parmaklığı tutan insan olmazdım. Sevgili seyirciler, bu programı ve Arif Doğan'ın söylediklerini benim sitemden izleyebilirsiniz, girebilirsiniz ve aynı kitabı da şekilde okusunlar. lütfen. Evet, kitabı da zaten başında da gösterdik. Kitabı konuştuk. Bugün bu kitabı konuştuk ve aynı zamanda dediğim gibi e-maillerinizi bekliyorum.
kitapla ilgili telefon da edebilirler bana. İsterseniz telefonda Evet. edebilir. Nereden telefon edeceklerini de içinde var zaten. Şeyden kitap evinden bulabilirsiniz. Evet. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra programımızı kapatacağız. Bizden ayrılmayın efendim.